Dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu baronu olan Pablo Escobar yaşadığı günden ölmüş olduğu güne kadar birçok suikast düzenlemiş ve birçok sivilin hayatına mal olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve Kolombiya hükümetinin yapmış olduğu ortaklaşa bir operasyon ile öldürülen Pablo Escobar o dönemde Forbes dergisine göre dünyanın en zengin 10 insanından bir tanesiydi. 1 Aralık 1949 yılında Kolombiya'da doğan Pablo Escobar'ın ailesi daha sonra Envigado banliyösüne taşınmıştır. 70'lerin başında kokain ticaretine başlayan Escobar, işlerini büyütmek için diğer suç kartelleriyle işbirliği yapmıştır. Bir yandan muazzam bir kokain imparatorluğu kurarken, diğer yandan da yardım projelerini ve futbol kulüplerini destekliyordu. Fakat yaptığı operasyonlar ile binlerce insanın ölümüne sebep olduğu için halk tarafından nefret edilen biri haline gelmişti. Demokrat bir ailede yetişen Escobar'ın annesi okulda öğretmenlik, babası ise tarlada çiftçilik yapıyordu. Böyle bir ortamda yetişmiş olmasına rağmen içinde muazzam bir hırs ile doluydu. Escobar suç dünyasına erken yaşta başlamış ve daha küçük yaşlardayken mezarlardan taş çalıp sahte diplomalar satarak suç dünyasına dahil olmuştur. Zamanla işlerini büyüten Escobar, daha sonraları araba çalmaya ve kaçakçılık işlerine girmeye başlamıştır. Böylece kaçak sigara pazarına dahil olmuş ve Marlboro savaşlarına girmiştir. Hayatının bu evresi gelecekteki narkotik kralı için önemli bir yer teşkil ediyordu. 1970'li yıllara gelindiğinde uyuşturucu kaçakçılığı ve satışına başlamıştır. Pablo Escobar küçüklüğünden beri yoksulluğun acısını çok ağır bir şekilde hissetmiş ve bir daha asla fakir olmayacağına dair kendisine söz vermiştir. Ve daha ortaokuldayken kendisini milyarder bir insan olarak hayal etmiştir. Escobar gücünün zirvesine ulaştığında günlük kokain satışlarından yaklaşık yarım milyon Amerikan doları kazanıyordu. Hatta bu para destelerini bir arada tutabilmek için bile haftada 2500 dolar lastik satın alıyordu. Elinde o kadar çok nakit para bulunduruyordu ki paraların %10'luk kısmını fareler yiyor, bir kısmı ise ıslandığı için çürüyordu. 1975 yılında kokain ticaretini karayolu yerine hava yolundan transfer etmiş ve bu şekilde çok başarılı olmuştur. Ve 1975 yılında Medellin bölgesinin en büyük uyuşturucu baronunu öldürerek bölgenin tüm uyuşturucu trafiğini kontrolü altına almıştır. Escobar aleyhine açılan davaları düşürmek için sürekli hakimlere rüşvet veriyordu ve aylar süren yasal bir süreçte 2 adet tutuklama memuru Escobar tarafından öldürülünce dava düşmüştür. 80'li yıllara gelindiğinde Escobar artık küresel bazda çalışmaya başlamış ve işlerini büyütmüştür. 1976 yılında Maria Victoria Henao ile evlenmiş ve bu evlilikten Juan Pablo adında bir oğlu ve Manuela adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Günümüzde Escobar'ın oğlu bir motivasyon konuşmacısı olmuş ve 2015 yılında yazmış olduğu Pablo Escobar Babam adlı bir eser ile babasının hayat hikayesini kitaplaştırmıştır. Kolombiya 1970'lerin başından itibaren esrar kaçakçılığı için olmazsa olmaz bir yer haline gelmiştir. Dolayısıyla Escobar'ın Kolombiya'da kokain ticaretine hakim olması da bir tesadüf değildir. Kokain yetiştirme merkezi olarak Peru ve Bolivya başta olmak üzere biraz daha kuzeye gidildiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri ile uyuşturucu kaçakçılığı küresel bir boyut kazanmıştır. Escobar'ın önderliğinde Peru ve Bolivya'da çok büyük miktarlarda koka ezmesi temin edilerek Amerika'ya nakledilmiştir. 1980'lerin ortalarına doğru Pablo Escobar gelirini 30 milyar dolara yükseltti ve elinde o kadar çok nakit para bulunduruyordu ki sadece parasını taşımak için bile bir uçak satın almıştır. Her gün Amerika'ya 15 tondan fazla uyuşturucu kaçakçılığı yapan Escobar'ın ünü ve serveti arttıkça kendisini bir lider olarak hayal etmiş ve Robin Hood ile özdeşleştirmiştir. Ayrıca yoksul halka yapmış olduğu maddi ve parasal destekler ile halkın sevgisini kazanmıştır. Escobar arkadaşlarına ve ailesine geleceğin Kolombiya Cumhurbaşkanı olmak istediğini söylemiş ve 1982 yılına gelindiğinde ise Kolombiya Kongresi'nin yedek üyesi olarak seçilmiştir. 2 yıl boyunca görev yapan Escobar, muazzam servetinin ortaya çıkmasından sonra istifa etmek zorunda kalmıştır. Onun bu durumunu ifşa eden Adalet Bakanı daha sonra bir suikast ile
öldürülmüştür. Devlet kademesindeki siyasetçi ve memurlardan tutun, gazeteci ve sıradan vatandaşlar dahil olmak üzere binlerce insanın canına kastetmiş ve neticede onların ölümünden sorumlu tutulmuştur. Kolombiya başkanı olma umudunu tamamen kaybettiğinde Kolombiya hükümetine bir savaş ilan etmiş ve uyuşturucu baronlarının Amerika'ya iade edilme işlemlerinin durdurulması için mücadele etmiştir. Ve yapmış olduğu terör saldırılarında 3 Kolombiya Cumhurbaşkanı, bir başsavcı, çok sayıda yargıç ve binlerce polis memuru hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 1989 yılında meydana gelen bir uçak kazası ile yüzlerce insan hayatını kaybetti ve bu işin arkasındaki isim olarak Escobar gösterildi. Nihayetinde kamuoyunun ona karşı cephe alması ile uyuşturucu baronları arasındaki ittifak ortadan kalkmıştır. 1991 yılında Kolombiya Devlet Başkanı Cesar Gaviria hükümetine teslim olan Escobar için iade talebi kaldırıldı ve tutukluluğu süresince kendi inşa etmiş olduğu La Catedral adındaki lüks hapishanesini inşa etmesine izin verilmiştir. 1992 yılında yetkililerin onu daha yerel bir hapishaneye sevk etmek istemesiyle Escobar hapishaneden kaçmıştır. Böylece devlet tarafından uyuşturucu baronu için 1 yıl 4 aylık bir insan avı başlatılmıştır. Tutukluluğu süresince polislerin yapmış olduğu büro baskınları ile diğer uyuşturucu baronları öldürülmüş ve Escobar'ın kurmuş olduğu imparatorluk yıkılmaya başlamıştır. Büyük bir suç örgütünün lideri olan Escobar'ın ailesi Almanya'ya sığınma talebinde bulundu. Fakat kendisi o kadar şanslı değildi. 2 Aralık 1993 yılına gelindiğinde orta sınıf bir mahallede yakalandı ve bulunduğu otelde bir yangın çıktığı için çatıdan kaçmaya çalışırken koruması ile beraber vurularak öldürülmüştür ve cenaze törenine yaklaşık 25.000 insan katılmıştır. Ölümünün ardından Kolombiya'daki kokain ticareti durma noktasına geldi ve Escobar'ın ailesi polis koruması altına alındı ve birçok Kolombiyalı ölümünden sonra onun yasını tutmuştur. İşte yeraltı dünyasının Robin Hood'u hakkında bilinmeyen o ilginç detaylar. Çok hırslı bir kişiliğe sahip olan Escobar, daha küçük bir çocuk iken ileride çok zengin olacağına dair kendisine söz vermiştir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülkeye uyuşturucu ticareti gerçekleştirmiş, ayrıca bu ticaretin sağlanması noktasında Okyanus Adası'na bir hava alanı yaptırmıştır. Sahip olduğu milyonlarca nakit parayı depolarda, bodrum katlarında ve duvarların içerisinde saklamıştır. Kalmış olduğu devasa malikanesine bir hatıra olarak ilk uyuşturucu ticareti yaptığı uçağını koymuştur. Hapishaneden kaçtıktan sonra Kolombiya ormanlarına ailesiyle beraber geçmiş ve rivayete göre kalmış oldukları dağ evinde soğuktan titreyen kızını sıcak tutabilmek için 2 milyon dolar nakit parayı gözünü kırpmadan yakmıştır. Suçluların Amerika'ya iade edilme talebini engellemek için Kolombiya hükümetinin 10 milyar dolarlık devlet borcunu ödemiştir. Kurmuş olduğu uyuşturucu imparatorluğu Kolombiya hükümetinden daha büyüktür. Günde 15 ton üzerinde kokain taşıyarak tarihteki en büyük rekoru kırmıştır. 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'nin bodrumuna koyduğu bomba ile binlerce insan yaralanmış, 6 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Pablo Escobar uyuşturucu kaçakçılığından kazanmış olduğu muazzam paraları Kolombiya'ya sokmak için özel bir jet satın almış ve bu jet her uçuşunda 100 milyon dolara yakın nakit parayı Kolombiya'ya taşımıştır. Uyuşturucu taşıma trafiğini muazzam büyüklüğe ulaştıran Escobar, gemilerin yetmediği yerde denizaltı araçlarını bile kullanmıştır. Arandığı dönemde hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Kolombiya hükümetine savaş ilan etmiş ve öldürülecek her polis başına para ödülü koymuştur. Bürokrat, gazeteci, yargıç, polis ve sivil halk olmak üzere 4000'den fazla insanın ölümünden sorumlu tutulmuştur. Amerika tarafından arandığı bir dönemde Beyaz Saray'ın önünde oğluyla beraber bir hatıra fotoğrafı çekmiştir. Escobar bir konuşmasında "Ben çiçek ihracatı yapan, iyi kalpli ve dürüst bir adamım" diyerek bütün dengeleri alt üst etmiştir.
Kendisi ve ailesi için 20 kilometre karelik bir alanda saray çapında bir malikane inşa etmiştir. Ayrıca bu alan üzerinde havaalanı, futbol sahası, tenis kortu ve hayvanat bahçesi de bulunmaktadır. Amerika'ya uyuşturucuyu sokabilmek için pantolonları sıvı kokaine batırmış, ayrıca uçakların lastiklerinde de uyuşturucu sevkiyatı yapmıştır. Kitap okumaya önem veren uyuşturucu baronu, kendi evinde Olumlu Düşünmenin Gücü adında bir kişisel gelişim kitabı bulundurmaktaydı. Uyuşturucu üzerine muazzam bir imparatorluk kuran Escobar, hayatında hiç kokain kullanmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Escobar'ın ölümünü tarihteki en büyük insan avı olarak değerlendirmiştir. Ailesini korumak için ölmeyi tercih eden uyuşturucu baronunun otopsi raporuna göre sağ kulağından giren bir kurşun ile öldüğü belirtilmiştir.